İnsan vücudu, karmaşık ve hayret verici bir yapıya sahip, bu yapıdaki her parçanın işlevi ve etkisi vardır. Bu parçalardan biri de epifiz bezidir. Epifiz bezi, küçük boyutuna rağmen, vücudun biyolojik saatini düzenleme, uyku ve dolaşım sistemlerini kontrol etme gibi önemli görevleri vardır. Ancak hakkında hala pek çok gizem bulunmakta, aynı zamanda bazı eski öğretilerde ve mistik inançlarda onunla ilişkilendirilen bir üçüncü göz kavramı bulunmaktadır. Bu kavram, fiziksel gerçekliğin ötesindeki derin algıları ve içsel bilgileri temsil eder. Kadim insanlardan günümüze kadar gelen, bunca yıla rağmen gizemini koruyan, beyindeki küçük bir endokrin iç salgı bezidir. Asıl görevi, serotonin ve melatonin hormonlarını salgılamak olan bu doku parçası hakkında, kökeni antik dönemlere, Descartes'e ve gizem bilime kadar uzanan sayısız hikaye anlatılır. Üçüncü göz ya da aklın ışığı olarak da adlandırılan epifiz bezinin, meditasyon yoluyla astral seyahat deneyimi yaşamak isteyen insanın, fiziksel ve doğaüstü, spiritüel dünyaları arasındaki geçiş kapısı olduğuna inanılır. Descartes, insan ruhunun bu salgı bezinde oturduğunu iddia etmiştir. Yapısal anlamda gözün yapısıyla benzerlikleri olsa da en büyük farkı gözlerimiz ışığa duyarlı iken ve fonksiyonları ortam ışıklı iken devreye girerken, bu bez işlevsel hale geçmek için karanlık ortamı beklemektedir. Epifiz bezinin salgıladığı hormon sadece melatonin değildir. Bunların yanında serotonin ve DMT gibi molekülleri de salgıladığı biliniyor. Serotonini tanımayan yoktur. Ne kadar hormon olmasa da herkes tarafından mutluluk hormonu olarak bilinir. Nöronlar arasında sinyalleri taşıyan bir nörotransmitterdir ve ruhsal durumumuz üzerinde direkt olarak değil de dolaylı yoldan etkileri görülür. Sebebi tam olarak bilinmese de düşük serotonin seviyesiyle depresyon arasında bir bağlantı olduğundan dolayı muhtemelen mutluluk verici bir kimyasal olarak algılanmaktadır. Gelelim asıl ilginç olan moleküle. DMT, bir diğer adıyla ruh molekülü, işte epifiz bezini bu denli esrarengiz ve fantastik hale getiren molekül bu molekül. Bu da epifiz bezinin salgıladığı diğer hormonlar gibi gece, doğum ve ölüm zamanlarında yoğun salgılanmaktadır. Aslen halüsinojen bir maddedir. Belki de bu yüzden rüya görüldüğü sıralar, onun en yoğun salgılandığı anlardır. Salgılanan DMT miktarı, normalden fazla olacak olursa bazı algısal değişikliklere yol açabilir. Bazıları bunu farklı boyutlara, kapı açılması olarak tanımlıyor. Şimdilik tam olarak neler olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten farklı boyutlarla iletişime mi geçiyoruz? Yoksa sadece halüsinasyonlara mı maruz kalıyoruz? Yoga ve meditasyon gibi uygulamalarda üçüncü göz, içsel vizyonun ve farkındalığın geliştirilmesi için önemli bir odak noktasıdır. Fiziksel anlamda üçüncü göz terimi, insanların ön beyinleri arasında yer alan bez olarak da bilinen bu küçük bezin argo terimidir. Epifiz bezinin aktivasyonuyla ruhsal deneyimler yaşadıklarını iddia etmektedirler. Meditasyon, pranayama ve diğer spiritüel uygulamalar, epifiz bezi üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Bu deneyimler, derin içsel dönüşüm, berraklık ve şuur genişlemesi gibi sonuçlar doğurabilir. Epifiz bezi ve üçüncü göz kavramı, bilimsel ve spiritüel bakış açılarını bir araya getirir. Bilim, epifiz bezinin fizyolojik işlevlerini inceleyerek onun bedensel etkilerini anlamaya çalışırken, spiritüel pratikler, epifiz bezinin ruhsal potansiyelini keşfetmeye yöneliktir. Bu denge, insanın bütünsel sağlığını ve farkındalığını artırabilir. İnsan vücudunun fiziksel ve ruhsal boyutlarını bir araya getirir. Biyolojik olarak vücudun biyolojik saatini düzenlerken, mistik ve metafizik inançlar, epifiz bezinin derin ruhsal potansiyelini vurgular. Bu, insanın bütünsel sağlığını, farkındalığını ve içsel dengeyi geliştirmek için önemli bir perspektif sunar. Diğer taraftan epifiz bezinin, yüksek irtifalarda deniz seviyesine göre daha çok hormon salgıladığı eskiden beri bilinmektedir. Bu yüzden, tarih boyunca ibadethaneler olabildiğince yükseğe yapılmıştır. Birçok manastırın dağ yamaçlarına, yüksek yerlere yapılması bu sebepledir. Böylece üst bilinçlerle daha fazla iletişimde bulunmak hedeflenmiştir. Somut olarak tarifleyebildiğimiz fiziksel 5 duyunun yanı sıra, soyut olarak ifade ettiğimiz zihinsel bir duyu daha vardır ki, buna 6. his demekteyiz. Eskilerin hissi kablel vuku dedikleri 6. his, epifizden kaynaklanan uzak görü,
öngörü ve durgörü yeteneğinden başka bir şey değildir. Altıncı his, aslında geçmiş deneyimlerimizden ve sosyal hafızaya kayıtlanmış anılarımızdan analiz edilerek süzülen bir bilinçaltı gücü demek de mümkündür. Biz burada epifiz ile bilinçaltının karmaşık bir iletişim içerisinde olduğunu düşünmekteyiz. Ancak henüz epifizin bilinçaltı ile nasıl bir bağlantı içerisinde olduğunu bilmiyoruz. Beynimizde saniyede birin arkasında 6 kilometrelik bir sıfır kadar hipersonik sayıda olağanüstü nöronal iletişimi düşünürsek, epifiz olsun, bilinçaltı yapıları olsun, hatta üst bilinç olsun, inanılmaz bir matriski içerisinde olduklarını varsayabiliriz. Dolayısıyla adına basitçe sezgi de dediğimiz altıncı hissin, lokomotif unsuru epifiz olsa bile, bunun bilinçaltı yapıları ile yoğun bir veri alışverişi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Değişik bir farkındalıkla bilince yükselen bu duygu aynı zamanda auramıza da yüklenmektedir. Böylece üçüncü gözü gelişmiş üstad kişiler, sizin auranıza sinmiş olan sezgilerinizi algılayıp yorumlayabilirler. Bununla beraber, altıncı his ile önyargı birbirine karıştırılmamalıdır. Önyargı da, zihinsel bir derinliğe girilmeden rastgele sübjektif kesin bir yargı vardır. Dolayısıyla altıncı his bir sezgi, önyargı ise daha kesif inançla geliştirilen toleranssız bir hükümdür. Altıncı his, hissedilir ve tatbik edilmeye bilinir ancak, önyargının çoğunlukla peşinden gidilir. Altıncı his, umumiyetle pozitiftir ve sıcaktır, absürt değildir. Önyargı ise her zaman negatif ve soğuk bir duygudur, saçma olabilir. Daha net bir ifadeyle hisleriniz sizi olabilmesi muhtemel sezgilere götürür. Genelde uyarıcı, mesaj verici hususiyetler taşır. Önyargılar ise sürekli kötü bir senaryoda yoğunlaşmanıza ve şartlanmanıza neden olur. Binlerce yıldır gizemini koruyan beynimizin bu küçük organı henüz daha yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Sümer medeniyetinin, Antik Mısır'ın, Güney Amerika'nın ilkel kabilelerinin, Antik Yunanlılarının, hatta Buda'nın epifiz beziyle ilgili, bugün daha ancak öğrenmeye başladığımız bu gerçekleri nasıl bildikleri sorusu, uzun yıllar gizemini koruyacak gibi. Descartes'in dediği gibi, beden ve ruhun birleştiği nokta olarak tanımladığı bu bölüm, belki Sümerlerin anlatmaya çalıştığı gibi, göklerden gelen Anunnakiler tarafından insanlığa öğretilmiş de olabilir. Ancak bildiğimiz bir gerçek varsa, o da vücudumuzun diğer organlarına göre oldukça fazla sırları olan ve bu sırların insanoğlunun varoluş sorusundaki cevaplara giden büyük bir basamak olmasıdır.